Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin her birinin içinde sessiz sedasız ama durmaksızın çalışan bir kıvılcım var. İşte bu kıvılcımın adı koenzim Q10. Peki bu küçücük ama inanılmaz güçlü molekül, enerjimizden tutun da kalp sağlığımıza kadar hayatımızın her alanını nasıl etkiliyor? Gelin hep birlikte bu sır perdesini aralayalım. Şimdi eminim çoğunuz bu isme aşinasınızdır. Market raflarında, takviye kutularının üzerinde sıkça karşımıza çıkar değil mi? Peki ama bu hayati molekül yani koenzim Q10 vücudumuzun o en derinliklerinde tam olarak ne işe yarıyor? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz ve cevabını birlikte bulacağız. Her şeyden önce en temelden başlayalım. Koenzim Q10 ya da QQ10 vitamin benzeri yağda çözünen bir madde. Ama onu gerçekten özel kılan şey ne biliyor musunuz? Vücudumuzun onu her bir hücresinde doğal olarak üretebilmesi. Ve adından da anlaşılacağı gibi bir koenzim, yani enerji üretim sürecinde olmazsa olmaz bir yardımcı. Aslında kilit bir oyuncu diyebiliriz. Evet, şimdi sıkı durun çünkü sizi hücrenin tam kalbine, yani motor odasına götürüyorum. Bahsettiğimiz yer mitokondri. QOQ10'un asıl şovunu yaptığı yer tam olarak burası. Vücudumuzun enerjiyi nasıl ürettiğini anlamak için bu yolculuk şart. Aynen öyle. CoQ10'in adeta evi, mitokondriler. Mitokondrileri, hücrelerimizin hiç durmadan çalışan enerji santralleri gibi düşünebilirsiniz. Yediğimiz yiyecekleri alır ve ATP dediğimiz vücudumuzun kullanabileceği kimyasal enerjiye çevirirler. Vücudumuzdaki enerjinin %95'i işte bu santrallerde üretiliyor ve CoQ10 de bu üretimin tam merkezinde adeta baş mühendis olarak çalışıyor. Peki bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Şöyle düşünelim. QQ10 enerji üretim hattında çalışan süper hızlı bir kurye gibi. Birinci ve ikinci istasyonlardan elektronları yani enerji paketlerini alıyor. Sonra bu paketleri alıp üçüncü istasyona taşıyor. İşte bu taşıma işlemi ATP'nin yani vücudumuzun ana yakıtının üretilmesi için gereken o kritik kıvılcımı çakıyor. Yani bu kurye olmazsa üretim bandı tamamen durur. Bu kadar basit ve bu kadar hayati. İşte karşınızda başrol oyuncumuzun ta kendisi koenzim Q10 molekülü. Bakın şu halkalı kısım onun benzokinon başlığı. Bütün o sihirli işlerin gerçekleştiği yani elektronları alıp verdiği aktif kısım burası. Şu uzun zincir gibi olan kısımsa onun lipid kuyruğu. Bu kuyruk adeta bir çapa görevi görüyor ve molekülü tam da olması gereken yere yani mitokondri zarına sabitliyor. Muhteşem bir tasarım değil mi? Şimdi burası gerçekten çok ilginç. CoQ10'un adeta iki farklı kimliği var. Ubikinon ve ubikinol. Ubikinon, elektronları kapmaya hazır, yani oksitlenmiş hali. Bunu şarj olmamış bir pil gibi düşünebiliriz. Elektronları kaptıktan sonra ise ubikinole, yani indirgenmiş halime dönüşüyor. Bu da artık şarjı tam dolu bir pil demek. İşte bu dolu pil sadece enerji taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda vücudun en güçlü yağda çözünen antioksidanlarından biri olarak hücrelerimizi serbest radikallerden koruyan bir kalkan görevi görüyor. Yani sürekli olarak enerji üretimi ve hücre koruması arasında gidip gelen bir döngüden bahsediyoruz. Yani KOQ10 sadece bir enerji kuryesi değil, çok daha fazlası. O indirgenmiş formu yani ubikinol adeta bir süper kahraman gibi hücrelerimizi oksidatif hasardan yani bir nevi paslanmadan koruyor. Ama hepsi bu kadar da değil. Aynı zamanda iltihaplanmayı tetikleyen bazı genlerin sesini kısmaya yardımcı oluyor. Ve hatta hücresel metabolizma ve iltihaplanma ile ilgili genlerin çalışma şeklini bile etkileyebiliyor. Kısacası tam bir İsviçre çakısı gibi çok yönlü bir molekül. Pekala, şimdi hücrelerin o mikroskopik dünyasından çıkıp CoQ10'in en çok bulunduğu ve belki de en çok ihtiyaç duyulduğu organa yani kalbimize odaklanalım. Bakalım bu molekül kardiyovasküler sağlık için neden bu kadar hayati bir öneme sahip? Aslında şöyle bir düşününce çok mantıklı geliyor. Kalp, hayatımız boyunca bir an bile durmadan çalışan, inanılmaz bir enerjiye ihtiyaç duyan bir kas. Bu devasa enerji talebini karşılamak için de doğal olarak çok daha fazla enerji santraline yani mitokondriye ihtiyacı var. Ve daha fazla mitokondri demek, daha fazla CoQ10 demek. İşte bu yüzden vücudumuzdaki en yüksek CoQ10 konsantrasyonunu kalp kasında görüyoruz. Şimdi geldik milyonlarca insanı yakından ilgilendiren çok önemli bir konuya. Kolesterol düşürmek için yaygın olarak kullanılan statin grubu ilaçlar var biliyorsunuz. Peki, bu ilaçlarla CoQ10 arasında nasıl bir bağlantı olabilir? İşte bu bağlantının ardındaki biyokimyasal mekanizmayı anlamak gerçekten çok önemli. İşte işin sırrı tam olarak burada.
Vücudumuz hem kolesterolü hem de CoQ10'ü üretmek için aynı biyokimyasal üretim bandını kullanıyor. Bu bandın adı mevalonat yolu. Statinler, kolesterol üretimini durdurmak için bu üretim bandının en başındaki bir düğmeye basıyor. Ama ne oluyor? O düğmeye basınca aynı hattan çıkan CoQ10 üretimi de istemeden engellenmiş oluyor. Yani bir taşı vururken aslında iki kuşu birden etkilemiş oluyoruz. Bu durumda bize sıkça duyduğumuz statin miyaljisi yani statin kullanımına bağlı kas ağrıları tartışmasına getiriyor. Peki çözüm CoQ10 takviyesi almak mı? İşte bilim dünyası bu konuda henüz tam bir fikir birliğine varabilmiş değil. Kanıtlar biraz karışık. Bazı araştırmalar CoQ10 takviyesinin bu ağrıları azalttığını gösteriyor ama bazıları da hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Muhtemelen bu farklı sonuçların arkasında kullanılan dozlar, takviyenin formu, hatta araştırmaya katılan kişilerin özellikleri gibi birçok faktör var. O yüzden şimdilik kesin bir şey söylemek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki ya kalp yetersizliği? İşte bu alanda işler biraz daha umut verici. Özellikle Q-Sembio adında adeta bir dönüm noktası olan büyük bir çalışma var. Bu çalışma, CoQ10 takviyesinin kalp yetersizliği olan hastalarda hem ölüm oranlarını azalttığını hem de hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladığını ortaya koydu. Ancak kalbin pompalama gücü üzerindeki etkileri o kadar net değil, sonuçlar biraz karışık. Yani genel resim oldukça olumlu görünse de her hastada mucizevi bir iyileşme beklemek doğru olmaz. Ama Q10'ın marifetleri sadece kalbimizde sınırlı değil. Hayır, şimdi de rotamızı vücudumuzun en büyük organına yani cildimize çeviriyoruz. Bakalım bu molekülün yaşlanma sürecinde ne gibi rolleri varmış? İşte bu zaman çizelgesi, CoQ10'un neden yaşlanma karşıtı ürünlerin yıldızı olduğunu tek başına açıklıyor aslında. Vücudumuzdaki üretimi ergenliğin sonlarına doğru tavan yapıyor. Ama ne yazık ki 20'li yaşlardan sonra yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde düşüşe geçiyor. İşte bu doğal azalma hem takviyelere hem de o kremlere olan ilginin arkasındaki temel sebep. Peki cildimiz için tam olarak ne yapıyor? Aslında faydaları 4 ana başlıkta toplanabilir. Birincisi, aynı kalpte olduğu gibi cilt hücrelerine de onarım ve yenilenme için gereken enerjiyi sağlıyor. İkincisi, güçlü bir antioksidan olarak cildimizi güneşin zararlı UV ışınları gibi dış saldırılara karşı koruyor. Üçüncüsü, cildimize o sıkı ve esnek yapısını veren kolajen ve elastin üretimini destekliyor. Ve son olarak cilt lekelerine neden olan bir enzimin aktivitesini yavaşlatarak daha eşit bir cilt tonuna kavuşmamıza yardımcı olabiliyor. Peki tamam, anladık. CoQ10 çok önemli. Peki biz vücudumuzdaki bu seviyeleri nasıl destekleyebiliriz? İşte şimdi işin en pratik kısmına geliyoruz. Nereden alacağız? Ne kadar alacağız? Ve aldığımızı vücudumuz ne kadar verimli kullanabilecek? Haydi bakalım. Bu tablo aslında her şey çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, CoQ10'un en zengin olduğu söylenen gıdalarda, mesela sığır kalbinde bile 100 gramda sadece 11 miligram civarında bulunuyor. Ama klinik çalışmalarda fayda görülen dozlar ne kadar? 100, 200, hatta 400 miligram. Aradaki uçurumu görüyorsunuz değil mi? İşte sadece gıdalarla bu seviyelere ulaşmanın neden neredeyse imkansız olduğu ve takviyelerin neden bu kadar popüler olduğu ortada. Hatta şöyle söyleyeyim, ortalama bir insanın günlük beslenmesinden aldığı miktar ne kadar biliyor musunuz? Sadece ve sadece 3 ila 5 miligram. Bu rakam bahsettiğimiz o faydaları görmek için gereken dozların yanından bile geçmiyor. Ama durun, iş sadece takviyeyi almakla bitmiyor. Asıl önemli olan vücudumuzun o takviyeyi ne kadar iyi emebildiği, yani biyoyararlanımı. Bunu etkileyen bir sürü faktör var. Mesela CoQ10 yağda çözündüğü için yanında biraz yağ içeren bir yemekle almak emilimi ciddi şekilde arttırıyor. Ayrıca herkesin genetiği farklı, takviyenin formülü farklı ve hatta dozu tek seferde mi yoksa bölerek mi aldığınız bile sonucu tamamen değiştirebilir. İşte size doğrudan bilimsel araştırmalardan gelen altın değerinde bir ipucu. Eğer günde 100 miligramdan fazla bir doz alıyorsanız, hepsini bir kerede yutmak yerine dozu ikiye bölüp, diyelim ki yarısını sabah, yarısını akşam almak, emilimi ve kandaki seviyeleri çok daha iyi hale getirebilir. Aklınızda bulunsun. Bu alıntı, aslında CoQ10'in bilim dünyasındaki bugünkü yerine harika bir şekilde özetliyor. Henüz tam anlamıyla bir ilaç olarak kabul edilmiyor ama özellikle kalp ve damar sağlığını destekleme konusunda çok büyük potansiyeli olan, üzerinde sürekli yeni araştırmalar yapılan, değerli bir nutrasütik yani fonksiyonel bir besin desteği olarak görülüyor.
Ve son olarak, gelin hep birlikte biraz geleceğe bakalım ve şu soruyu soralım. Genetik yapımızın besinlere nasıl tepki verdiğini inceleyen nütrijenomik bilimi, ilerledikçe CoQ10 gibi moleküller kişiye özel tıbbın merkezine yerleşebilir mi? Düşünsenize, bir gün herkese standart bir doz vermek yerine, belki de her birimizin genetik yapısına ve hücresel ihtiyacına göre ayarlanmış kişisel bir CoQ10 reçetesi olacak. İşte bu, sağlığın geleceği adına gerçekten de çok heyecan verici bir düşünce. Bu konuyu benimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkür ederim.